Evet, selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine yeni bir video. Şöyle kısa notlar, kendi tecrübelerimi aktaracağım. Pek fazla böyle lafları uzatmayacağım. Teknik verilere girip sizleri sıkıp üzmeyeceğim. Günlük şartlarda normal bir kişinin, şahsın ya da benim gibi mesela günlük şartlarda bu bana ne yapabilir, ne edebilir, ne yaptı, ne etti. Biliyorsunuz iPhone 14 Pro aldık. İlk çıktığında aldık. İlk videoyu hemen biz attık. Watch SE'yi aldık. Memnun muyuz, değil miyiz? Kullanıyorum. Neden kullandığımı zaten Watch SE kutusunu açtığımda orada belirtmiştim. Ayrıyetten gördüğünüz gibi 10. nesil iPad nedir, ne değildir kutusunu açarken hepsini birebir ufak söyledim. Neden aldığımı, oğluma aldım. Günlük şartlarda kullansın diye. Bana neler kattı, ne gibi artıları var, neler yok, neler şey. Bunları şöyle kısa fazla teknik verilere girmeden sizlere anlatacağım. Çünkü burada boğulmanızı istemiyorum. Hem bana külfiyet hem de sizler için biraz sıkıcı geliyor. Bunu biliyorum. Videoları atlatarak gidiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey. iPhone 14 Pro'dan başlayayım. iPhone 14 Pro 12 kullanıyordum. 12'den farkı ne? Bence hiçbir şey. Bana göre, bu kişiye göre değişir. Sadece öndeki biliyorsunuz dinamik adı olayı geldi. Bu bir hava kattı, bir ayrıcalık kattı. 120 Hz zaten iPhone 13'te de vardı, Pro'da, Pro Max'te. Kameraya gelirsek kameralar biraz büyüdü. Daha da güzel çekimler olmaya başladı. Bir artısı iPhone 13 Pro ve de Pro Max'ten sinematik modlu 4K 30'a kadar çekim alternatifi sundu. Bunlar bir artı mı günlük şartlarda kullanacak? Bence değil. Evet, Apple telefonları ya da kullandığımız bilgisayarları, tabletleri, saatleri seviyoruz. Bu ekosistemin içinde gayet uyumlu çalışıyorlar. Hepsi birebir bütün işlerimizi aynı anda akıllı birbirlerine haberleşerek AirDrop'la ayrı bir hava katıyor. Ama şu anda birçok DM alıyorum Instagram'dan. Alayım mı almayayım mı? İşte 13 mi alayım, 14 mi alayım ya da 12 mi alayım? Bana kalırsa şu anda eğer bütçeleri zorlamayacaksanız iPhone 12 almanız bence daha mantıklı. Yani bir artı kamera size ne kattı onu bilemem. Ya da iPhone 13. iPhone 13 ile 14 zaten aynı çipleri kullanıyor. Yani bunu niye böyle bir mantaliteyle yaptılar? Ne yaptılar, ne ettiler anlamıyorum. Evet, bir çip krizi var, bir sıkıntı var. Bütün firmalar bunu yaşıyor. Yani çıkarmasaydın da böyle yani yoluna devam ederdin. Ya da 14 Pro, 14 Pro Max ya da en azından 14'e bir şuraya çentik koyardın. O onun bir artısı olurdu. Çiple bir önceki çiple gelsen de en azından bari şuradaki dinamik adayla yedirirdin diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ama bana ne kattı derseniz yani günlük şartlarda hiçbir şey katmadı. Sadece aldığımla kaldım ki video çekecektim. Video çekerken de ne kadar bir kamera gayet iyi olsa da çok fazla ışık istiyor. O yüzden gittik Sony ZV-E10 aldık. Şu anda Sony ZV-10'la çekiyorum. İşte bu da bir artı bana masraf açtı. Çünkü ben işlerimi çok çabuk kolay yapmak istiyorum. Videoyu çektiğim zaman uğraşmak istemiyorum. O yüzden iPhone'la devam edecektik ama nasip olmadı. Yani iPhone 15'e geçer miyim o da tartışılır. Ne koyacaklar üstüne, ne yapacaklar, ne edecekler o da belli değil. Çünkü Apple'ın ne yapacağını, ne edeceğini pek fazla kestiremiyorsunuz. Saate gelirsek Watch SE evet gayet akıllı, çok güzel. Gerek Siri ile gerekse telefon görüşmesi, kalp atış hızı ve de nabız ölçmesiyle gayet günlük şartlarda kullanabileceğiniz çok akıllı bir saat. Gerek GPS olsun, gerekse de yeni çıkan kaza sensörüyle beraber Watch 8 ile hemen aynı. Sadece bir değişikliği var. Aradaki fark hep açık ekran yok. O da pek önemli değil. Şarjına derseniz şarjı çok mükemmel gidiyor. Çünkü ben çok DM alıyorum sosyal medyadan dolayı. Bu da bana biraz pili fazla yememe olanak sağlıyor. Sadece pili bittiği zaman çıkartıp şarj edip tekrar koluma takıp gerek gün içinde akşamları uyuyarak kolumda
Gerekse gün içinde zaten hep kolumda. Hiç hani aldığım günden beri çıkarmadım diyebilirim. Ki ben normal klasik saat seven bir insanım. Ağır böyle babaçkolardan. Yani bana katkısı çok oldu biliyorsunuz zaten. Bunun da şöyle videosunu şuraya bir yere koyayım. İzlemeyenler izlesin neden aldığımı orada zaten açıklıyorum. Yani şu anda iPhone 14 Pro bana bir şey kattı mı katmadı. Dinamika'da ondan da kısaca bahsetmek istersem zaten orada olduğunu unutuyorsunuz. Güzel tatlı bir şey var. Gerek mesajlar, gerek aramalar, gerekse müziklerin hangi parça dinleniz onlar yazıyor. Kameraya zaten gelmek istemiyorum. Ön kamerada zaten farklı oldu. 4K video çekmeye başladı. 4K 60 FPS. Dolby Vision HDR. Onlar bunun artıları. Ama günlük şartlarda size iPhone 11, 12, 13 ya da 14 mi derseniz ben pek fazla bir şey göremiyorum. Tabi bunlar da tercihler sizin. Altta yorum kısmına yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Yani evet ben sosyal medya kullanıyorum. Bana şart işim gereği. O yüzden aldık. Kullanıyorum. Severek de kullanıyorum. Herhangi bir yani pişmanlığım da yok. Ama yani alınır mı alınmaz mı derse bence alınmaz. X-Ray vardır. iPhone 11 vardır. Dersin ki ben bunu biraz daha arttırıp yeni modelini almak istiyorum. Param da var diyorsan git al kullan derim. Bu da benim görüşüm. Pek fazla da böyle kafa bulandırmak istemiyorum. Yani bana bir artısı katmadı. Bir 120 Hz var. Evet o çok güzel. Tazeleme hızı. Bir de artı işte dediğim gibi yani kamerası. O da sinematik mod. Ki birçok çekimimde zaten iPhone 14 Pro ile çektim sinematik modda videolarımı. Ama baktım ki ufak ufak gren oluşuyor. Çünkü loş ışıkla çekiyorum. İster istemez bu da bana bir kaybı oluyor diyebilirim. O yüzden de zaten ZV-10 alarak yolumuza şu anda devam ediyoruz. Peki 10. nesil iPad dediğiniz zaman bunun artıları ne? Bunun hiçbir artısı yok arkadaşlar. Bu normal uygun fiyatlı iPad diye boyayarak, yalattırarak janjanlı olarak çıkmış bir iPad. Kameralara hiç gelmeyeceğim. iPad adam kullanırken yani ben şahsen kullanmıyorum. Bir şuradaki kamerayı şuraya aldılar. O güzel bir şey oldu. Zaten iPad Pro'larda bunları görmüştük. Ayrıca sizi takip edebiliyor. Onun bir artısı var. Ama normal şartlarda eğer film izleyeceğim, günlük şartlarda oyun oynayacağım, böyle ufak ufak işte küçük küçük dersler, notlar alacağım derseniz tercih edebilirsiniz. Ama onun haricinde eğer yok ben işte yazılım tarzında işler yapmak istiyorum, işte ıvır zıvır derseniz biraz yüke girdiğiniz zaman kasma yapıyor. Onu baştan belirteyim ki geçen gün ben bu iPad'i oğluma aldım. Bir geldi yanıma. Düşünün yani arka arkaya shorts videosu bakmış YouTube'dan. Orada bile bir kasma yapmış ama yazılımsal mı ondan pek emin değilim. Ama günlük şartlarda dediğim gibi Netflix'te ya da herhangi bir yerde film izlemek, dizi izlemek, oyun oynamak, sosyal medyada takılmak ya da daha farklı işlerde bulunmak isterseniz alabilirsiniz. Ama öyle iş gücü yükleminde eğer bir artış olursa orada sizi çok ama çok üzecek diyebilirim. Ben bunu zaten dedim ilk videomda iPad Air'e birinci nesile çok benziyor diye. Hakikaten birebir aynı. Bunu kullanan bilir. Ben iPad Air'i yaklaşık bir sene 2 ay kadar kullandım. M1'li iPad çıkmadan 3-4 gün öncesi sattım. MacBook'a geçtim. Ardından oğlum da isteyince baba işte bana iPad al falan. Bu çıkınca da bunu tercih ettim. Neden? Çünkü iPad Air ile kasa oranı hemen hemen aynı, birebir. Ekran oranı aynı. Ekran aynı. İşlemci aynı. Evet ufak tefek oynamalar olabilir. Ama o da dediğim gibi fiyatı biraz düşürmek için kullanılmış bir tercih. Yaklaşık bir 560 euro civarında burada. Hani az bir para da değil. Yani eğer 150 euro daha koyduğunuz zaman onun üstüne zaten gidip iPad Air M1'i alabilirdik. Ama ben tercih etmedim. Dediğim gibi oğlumu aldığım için pişman mıyım değilim. Sonuçta yani bizim burada biliyorsunuz şeyler biraz uygun fiyatlı olduğu için pek fazla sıkıntı yaratmıyor. Ama öğrenciler
Hele yazılım işleriyle uğraşanlar çok kişi yazdı, alayım mı almayayım mı? Üniversitede kullanır mıyım, kullanmaz mıyım? Bütçenizi biraz daha arttırın. Ya M1'li iPad Air alın ya da Pro alın derim. Buna pek fazla yanaşmayın. Bu çünkü birazcık üzer sizi. O konuda yani söyleyebilirim. Bence yani şu anda Apple'ın çıkardığı en kötü iPad diyebilirim. Hani evet, iş görüyor mu? Görüyor. Ona diyecek bir şey yok. Bir de şu parmak izlerini halletseler çok güzel olacak ama bilmiyorum oradan görünüyor mu parmak izleri. Yani beni pek fazla tatmin etmedi diyebilirim ama dediğim gibi çocuğumu aldığım için o yüzden rahatım, yani o kullanıyor. Herhangi bir şey yok. Şarjı güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii kullanımdan kullanıma değişir, ona bir şey diyemem. Oyun oynamadım. Bir oğlum oyun oynarken PUBG, onunla biraz sıkıntı yaşamış. Onda da kasma olmuş. Tabii bunlar böyle ufak ufak artık dediğim gibi yazılımsal olan bir şey midir nedir ne değildir bilmiyorum. Ama dediğim gibi zaten 2 sene öncesinin çipini kullandı. Yani dediğim gibi iPad Air ile birebir hemen hemen aynı. Benim konuşacaklarım bu kadar, anlatacaklarım. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Hayatımda bir değişiklik olmadı. Onu baştan belirteyim. Alınır mı alınmaz mı? Tercihler yine sizlerin. Ama dediğim gibi yani pek bir artısı yok. Dediğim gibi sadece bir ekran. O da değer mi değmez mi? Onu da siz karar vereceksiniz. ESC kefilim, çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. 10. nesil iPad'e de bir şey diyemeyeceğim. O tercih de sizin. Ağır yüklü işlerde hemen tak kilitleniyor. Onda da bilginiz olsun. Kasma yapıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Tercihler sizlerin. Şimdi görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Instagram'a da abone olursanız orada daha çok paylaşım yapıyoruz. Orada güzel dostluklar, arkadaşlıkları kuruyoruz. Dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.